Merhaba, ben Orkun. Size Gore-Tex'i ve Gore-Tex'in ne işe yaradığını anlatacağım. Gore-Tex çok sıklıkla duyduğumuz, hayatımızın birçok yerinde karşımıza çıkan, bazen aslında farkına vardığımız, bazen farkına varmadığımız önemli teknolojilerden bir tanesi. Bazen bunu kıyafetlerin üzerinde görüyoruz Gore-Tex yazısı şeklinde. Ama bu farkına vardıklarımız bir montun üzerine gördüğümüzde, mağazada olabilir veya birinin üzerinde veya bir eldivende, şu şekilde bir ayakkabının üzerinde Gore-Tex logosunu gördüğümüzde. Fakat bilmediğimiz bölüm, bu biraz sizi şaşırtabilir. En çok kullanıldığı yerlerden bir tanesi Gore teknolojisi işte sağlık sektörü. Bugün dünyada yüz binlerce insanın vücudunda Gore-Tex ürünü var. Vücudunun içinde. Özellikle diz bağlam sakatlıklarında, kalp operasyonlarında Gore-Tex sıklıkla kullanılan materyallerden bir tanesi. Bunun dışında birazdan bahsedeceğim teknolojinin ne olduğundan ve nasıl bulunduğundan. Gore-Tex aynı zamanda bir su izolasyonu da olduğu için, kullanıldığı için nefes alabilen bir su izolasyonu. Hayatımızın birçok yerinde farkında olmadan yine otomobillerin farlarında, sokak lambalarında gibi yine farkında olmadığınız birçok yerde aslında karşınıza çıkıyor. Hatta Gore'un şöyle bir iddiası var. Batılı dünyada her 3 dakikada bir Gore ürünüyle aslında karşılaşıyorsunuz ama farkında değilsiniz. Evet, şimdi bu kadar hayatımızda olan belki de farkında olmadığımız Gore-Tex nedir ve ne işe yararı şöyle biraz daha detaylı bahsedelim. Evet, Gore-Tex tesadüfler eseri karşımıza çıkana kadar 1969'da yağmurluk dediğimiz şey bildiğimiz muşamba diyeceğiniz plastikten üretilmiş. Dışında bir kumaş var, içinde bir kaplama var ve suyu içeri geçirmiyor. Tamam, hiçbir sorun yok. Gore-Tex de aynısını yapıyor zaten. Fakat plastik olduğu için vücudunuzun üzerindeki ısı dışarı çıkamıyor, ter dışarı çıkamıyor. Dolayısıyla siz hem normalden daha fazla terliyorsunuz, hem de o daha fazla, normalden fazla olan ter bir de dışarı çıkamadığı için bu sefer içinizde bütün vücudunuzu sırılsıklam yapıyor. Yani siz dışarıdan gelen suyla ıslanmıyorsunuz da kendi oluşan terinizle ıslanıyorsunuz ve sonuç değişmiyor. Sonuçta ıslanmış oluyorsunuz. Ve bu da ne oluyor? Islak bir vücut işte hastalığa sebep oluyor veya sizin rahatsız ve konforsuz olmanıza sebep oluyor. Peki Gore'da ne oluyor? Biraz önce bahsettiğim gibi ne dedim? 1 santimetresinde 1.4 milyar delik var ve bu su damlalarından çok 20 bin kat küçük. Yani montunuzun üzerine su damlası geldiği zaman içeriye giremiyor. Ama vücudunuzun üstünde oluşan ter su buharı şeklinde oluştuğu için ve buhar havanın içinde olduğu için o deliklerden dışarıya çıkıyor. Dolayısıyla Gore-Tex ne dedik? %70'i hava olan bir materyal dedik. %70'i hava. O yüzden siz gözle göremediğiniz ama inanılmaz ince bir tabakayla kaplısınız. Dolayısıyla son derece nefes alan ama su geçirmeyen bir ürünle kaplısınız. O yüzden de vücudunuzda oluşan ter dışarıya çıkıyor. Dışarıdaki su, kar, rüzgar içeriye giremiyor. Gore-Tex'in ana bize sunmuş olduğu özellik bu. Gore-Tex ile ilgili şunu da söylemem lazım, eklemem. Şimdi Gore-Tex'in ne yaptığını tahmin ediyorum, anladık. Gore-Tex ile ilgili şunu söylemem lazım. Evet, Gore-Tex ucuz bir teknoloji değil. Yani Gore-Tex'i bir ayakkabının üzerinde gördüğünüz zaman, mesela bu ayakkabı bir Salomon bir bot. Üzerinde Gore-Tex var. Çünkü bunu şöyle benzetiyorum arabalardan. BMW otomobil Michelin lastik kullanmış. Yani lastiği de BMW değil. Onu gitmiş bir üreticiden satın almış. O konuda uzmanlaşmış. Burada yapılan da o. Ayakkabıyı üreten Salomon ama ayakkabının içini kaplayan membran Gore-Tex markasına sahip. Aynı şey burada bu Rossignol eldivende geçerli. Gore-Tex kullanılmış, içindeki membran yani su geçirmezlik ve nefes alabilirliği sağlayan Gore-Tex firması, eldiveni üreten Rossignol markası. Burada yine bir ceketten örnek vereceğim size.
Bu da önemli bir detay. Gore-Tex kesinlikle ceketlerin üretildiğinde nereden su alabilir diyor. Şimdi tamam, membranı yaptık, nefes alıyoruz, su geçirmiyoruz. Ama dikiş yerlerinden, ceketin birleştirilen yerlerinden ceket su alabilir. O yüzden oraları tape seam dediğimiz bant dikişiyle bir bant geçiriyor ve öyle dikiş atarak ceketin veya ürünün veya eldivenin veya ayakkabının hiçbir şekilde hiçbir yerden su almamasını sağlıyor. Ama dediğim gibi teriniz dışarıya atılmaya devam ediyor. Gore-Tex ucuz bir teknoloji değil. Her marka üretim hakkı vermiyor. Bütün çalıştığı markaları çok özenle seçiyor. Fabrikalara özel Gore-Tex lisansı veriyor. Her fabrikaya üretim izni vermediği gibi her markaya da vermiyor. Yani siz bir Gore-Tex ürünü satın alıyorsanız şunu biliyorsunuz. Rossignol Gore-Tex tarafından lisanslandırılmış ve bu eldivenin üretildiği fabrika da Gore-Tex tarafından lisanslandırılmış ve size ulaşmadan önce de birçok Gore-Tex performans testinden de geçmiş olmak zorunda. Ve bütün bunlar tabii tahmin edebileceğiniz gibi ürünün fiyatını arttıran şeyler. O yüzden de Gore-Tex ürünleri işte bir ceket dediğiniz zaman yani euro ve dolar olarak dünyadaki fiyatı kıyaslayabilmeniz için vereceğim. Yani 250-300 euro aralığının altında bir Gore-Tex ceketi almanız, etiket fiyatından bahsediyorum indirim dönemleri hariç, almanız kolay kolay mümkün değil. Ayakkabıda da baktığınız zaman 130 yani 100 eurolar, 120 eurolardan dolarlar yaklaşık aynı başlayan ve oradan işte botun teknik özelliğine göre 200 eurolara kadar giden, bunu TL'ye de çevirebilirsiniz, bir fiyat yapısına sahip. Bunun sebebi de Gore'un arkasındaki bu inanılmaz teknoloji. Şunu da ekleyeyim Gore-Tex'in sonuna, bu videonun sonuna. Başka teknolojiler var artık. Gore-Tex patentini, çünkü 1969 olduğu için patentini, yani bu teknolojiyi, su geçirmezlik ve nefes alabilirlik teknolojisi patentini kaybedeli yıllar oldu. O yüzden artık başka firmalar da teflonu kullanarak nefes alabilen ve su geçirmeyen ürünler yapabiliyorlar. Ama şu an hala Gore-Tex bu işin yaratıcısı olarak hala 40 bine 20 binlik standardıyla 40 bin milimetre su geçirmezlik, 20 bin gram metrekare 24 saat nefes alabilirlik standartlarıyla hala pazarın en tepesinde oturuyor ve bu teknolojiyi hala birebir üretebilen bir firma ne yazık ki yok. Benzerleri var. Fiyatları da daha makul ama hiçbiri Gore-Tex standartlarında değil. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere. The new Gore-Tex product technology for shoes is Surround and has two main benefits. Feet stay totally dry when it rains. And it keeps feet comfortably cool in warm temperatures because the shoe is completely breathable. Created for rain and shine. spx.com.tr